İnsan sürekli olarak yaşamak zorunda kaldığı bir ortamda bir süre sonra sıkılmaya başlar. Hep aynı şeyleri yapmak hayatı monotonlaştırır. Atalarımız bu probleme çok güzel bir çözüm bulmuşlar. Demişler ki tebdil-i mekanda ferahlık vardır. Yani insan mekan değiştirince, yer değiştirince ferahlar, tekrar yaşama sevincine kavuşur. Bu fiziksel dünyamız için geçerli olduğu gibi dijital dünya için de geçerli. Özellikle cep telefonları yaygınlaştıktan sonra hayatımız web sitelerinden çok uygulamalarda geçmeye başladı. YouTube uygulamasından çıkıp Facebook'a giriyoruz. Oradan çıkıp Twitter'a, oradan Instagram'a. Hayatımız bu sosyal medya uygulamaları arasında geçiyor. Oysa dijital dünyada bunlardan başka web siteleri de var. Belki sosyalleşmemize imkan vermeyebilirler ama bunlar da dijital dünyanın gayet nadide, güzel, eğitici, öğretici, işe yarayan, yarıştıran, kafa karıştıran köşeleri ve ben de bugün sizleri bu köşelerde bir gezintiye çıkartacağım. İlk web sitemiz pointerpointer.com. Hani ayna söyle bana gibi bir şeyden dolayı herhalde mirror yerine pointer. Pointer ekrandaki imlecimizin İngilizcesi. Ve bu imleci gri çerçevenin içinde bir yere götürüyorsunuz. İnternetten bulduğu rastgele fotoğrafları kullanarak size imlecinizin yerini gösteriyor. Mesela bir konserden buldu. Şimdi buraya taşıyalım. Şöyle yapalım. Bazı fotoğraflar gerçekten absürt. Hayatın içinden. Bana biraz How I Met Your Mother dizisindeki fotoğrafları, onun jeneriğindeki fotoğrafları hatırlattı. Böyle amatörce, kötü çekilmiş fotoğraflar. Size ekranda kursörünüzün yerini gösteriyorlar. Dediğim gibi biraz absürt ve komik bir web sitesi. Hoşça vakit geçirmek, biraz kafayı dağıtmak için kullanılabilir. Şimdi gelelim ikinci web sitemize. Çünkü bu da sizi bulunduğunuz ortamdan koparıp götürecek ama bu kez sesleri kullanarak bunu yapacak. mynoise.net sitesi bir ses efekti mikseri. Diyelim ki kalabalık bir ortamda işinize odaklanmak istiyorsunuz. Hemen takıyorsunuz kulaklıkları, açıyorsunuz bu web sitesini. Seçiyorsunuz bir ortam ve başlıyorsunuz dinlemeye. Mesela bir plaja gidebilirsiniz. Ya da uyumak istiyorsanız bir şöminenin çıtırtılarını dinleyerek uykuya dalabilirsiniz. Sitede hazırlanmış çok güzel senaryolar var. Mesela ben bir yazarım ve ilhama ihtiyacım var diyorsunuz. Site size gayet güzel seçenekler öneriyor. Bunlardan biri Belçika'da bir botanik bahçesinde kaydedilmiş sesler. Başka bir senaryo, çaresizim, bebeğimi uyutmam gerekiyor diyorsunuz. Hop, in utero sayfasına gidiyorsunuz ve bebeğiniz anne karnında duymaya alışık olduğu seslerle çevreleniyor. Evet, bebekken hepimiz böyle sesleri duyuyorduk. Bunları tekrar duyunca kendimizi anne karnında zannedip uykuya dalıyoruz. Biz değil de bebekler. Diyelim ki kitap okurken biraz sessizliği dağıtmak ve hoş bir fon müziği dinlemek istiyorsunuz ama kendini tekrar etmeyen bir müzik olsun diyorsunuz. Ve hop, gayet güzel bir müzik başlıyor. Dediğim gibi sürekli olarak çalıyor bu müzik, kendini hiç tekrar etmeden. Üstelik bu sesleri eğer isterseniz kendiniz tekrar karıştırıp kişiselleştirebiliyorsunuz. Diyelim ki sakinleşmek için bir Japon bahçesini ziyaret ettiniz. Sitenin sizin için hazırladığı özel mix başlıyor. Burada kanallar var. Ve bu kanallardan mesela Uguisu kuşu. Bunun sesini biraz arttıralım. Uguisu kuşunun sesini daha fazla duymaya başladık. Rüzgar çanlarının sesi de biraz daha fazla olsun. Rahatlatıyor. Fakat bir uğultu var. O uğultu nereden geliyor acaba bakalım. Waterfall, şelalenin sesini kısalım ya da tamamen kapatalım. Hatta rüzgarın sesini de kapatalım. Ve böylece sadece bu sesleri dinleyelim. Bilgisayarınızda çalışırken bir köşede bu tarayıcıyı açıp bu şekilde kendinize uygun, modunuza, ruh halinize uygun bir ses mixi, karışımı hazırlayıp kendinizi bir ambiyans içerisinde bulmanız mümkün. Sıradaki web sitemiz size diyagram çizmek için faydalı olacak.
Sitenin girişinde yaptığınız çizimleri nereye kaydetmek istediğinizi soruyor. İsterseniz bunlardan birini seçebilirsiniz veya decide later, sonra karar vereceğim deyip devam edebilirsiniz. Onlarca hazır şekil şablonlarını kullanarak kendinize göre bir diyagram yapabilirsiniz. Dilerseniz yazı aracını da kullanabilirsiniz ve yazı aracının Türkçe desteği de var. Türkçe karakterleri de kullanabiliyorsunuz. Normalde diyagram çizmeye ihtiyaç duymasanız bile kafanızdaki dağınık düşünceleri toparlamak ya da arkadaşlarınızla beyin fırtınası yapmak için kullanabileceğiniz gayet güzel bir web sitesi Draw.io. Dördüncü web sitesini pek çoğunuz zaten biliyor ve kullanıyor olabilir. Ben yıllardır neredeyse her gün kullandığım ve çok da kullanışlı bulduğum için belki duymayanlar vardır diye yine de paylaşmak istedim. vtransfer.com. Bunu ücretli olarak da kullanabilmek mümkün ama take me to the free diyerek ücretsiz şekilde dilediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. 2 GB büyüklüğe kadar olan dosyalarınızı ya da klasörlerinizi bir kişiye ya da birkaç kişiye gönderebiliyorsunuz. O kişiler de 7 gün boyunca gönderdiğiniz dosyaları indirebiliyorlar tamamen ücretsiz olarak. Buna benzer daha pek çok servis olsa da içlerinde en tutarlı olanı vTransfer. Benim bu siteyi sevmemin bir başka nedeni de siteyi yapanların sanata olan düşkünlüğü. Buraya içeriklerinizi yüklerken birbirinden ilginç sanat içeriklerini size gösteriyor. Eğer bunlarla yetinmek istemezseniz şurada About kısmına basarak ilerleyebiliyorsunuz. Bakın sağ üst köşede açılan menüde film, illüstrasyon, müzik, fotoğraf gibi pek çok sanat kategorisi hakkında daha detaylı içeriklere ulaşabiliyorsunuz. vTransfer hem dosyalarınızı göndermek için iyi bir taşıyıcı hem de size ilham veren bir site. Radyo dinlemeyi sever misiniz? O zaman sizi Radio Garden'a alalım. Bu site size dünyayı kullanarak dünya radyolarını dinletiyor. Farklı kültürleri tanımanın en iyi yollarından biri de onların gündelik olarak dinlediklerini dinlemekten geçiyor. Mesela Alaska'da ne dinliyorlar bir bakalım. Alaska'ya doğru gidelim şöyle en uç noktalarına. Ya da Sahra Altı Afrika'sında şu anda neler oluyor? Mesela şuralara bakalım. Radio Ndeke Luka FM. Madagaskar. Arada bir Türkiye'ye uğrayalım. Şöyle şuralarda neler dinleniyormuş bakalım. Elbistan. Kent. Samsun. Radyo T. Denizli. Bizim İller Radyo. Mesela Güney Kore'deki radyolarda hep K-pop mu çalıyor acaba bir bakalım. Klasik müzik de var. Hemen yakınlarında Vladivostok'a gidelim. Vladivostok'un Sesi diye bir radyo var mı mesela? Hep oraya gitmek istemişimdir bu arada. Совета по русскому языку глава государства подчеркнул, что влияние той или иной страны в мире определяется не оружием, а экономикой. Ama en çok hoşuma giden yerlerden bir tanesi Büyük Okyanus'un en ücra noktalarına gitmek. Bakın şimdi mesela şuraya gidelim. Tahiti. Recliner en cuir véritable est toujours disponible dans notre showroom de Faha. Nos grands canapés tissus entièrement déossés. Dünyaya bu noktadan bakınca sanki tamamı okyanusmuş gibi gözüküyor, öyle değil mi? Çok ücra bir yer. İşte böyle coğrafyayla radyoları, müziği birleştiren enteresan bir web sitesiydi bu da. Coğrafyayı oyunlaştıran bir örneğim daha var ama ondan önce biraz kitap okuyup dinleyelim istiyorum. 2 tane site örneği göstereceğim şimdi size. Normalde e-kitapları okuyabilmenizi ya da dinleyebilmenizi sağlayan pek çok ücretli servis ya da uygulama var. Bunlar kitapların telif hakları nedeniyle ücretli olmak zorundalar. Ama bazı kitapların telif hakları ortadan kalkabiliyor. Mesela yazarının ölümünden 70 yıl geçtikten sonra kitaplar kamu malı haline gelebiliyor. Özellikle İngilizce yazılmış pek çok kitap bu şekilde public domain yani kamu malı haline gelmiş durumda. Ve bu kitaplardan 60.000 tanesine tamamen ücretsiz olarak gutenberg.org adresinden ulaşabilirsiniz. Gutenberg projesi biliyorsunuz matbaayı icat eden kişinin adı bu. Burada 60.000'den fazla ücretsiz elektronik kitap var. Bunların ücretsiz olması kalitesiz oldukları anlamına asla gelmiyor. En çok okunan 100 kitap listesine gidip bakalım. Burada gördüğünüz gibi pek çok klasik eser var. Moby Dick,
ya da Alice Harikalar Diyarında, Savaş ve Barış gibi romanların yanı sıra Halil Cibran'dan Ermiş, Wittgenstein'dan Traktatus gibi şiir ve felsefe kitapları da var. Bunları siteye üye bile olmadan doğrudan internet üzerinden okuyabilirsiniz ya da e-kitap okuyucunuz varsa uygun bir formatta indirebilirsiniz. Bitmedi, dünyanın dört bir tarafındaki gönüllüler bu kitapları aynı zamanda okuyarak, sesli okuyarak kayıtlarını LibriVox adresine gönderiyorlar. Burası da ücretsiz bir sesli kitap servisi. Kataloğunu incelerseniz Türkçe'de dahil olmak üzere pek çok dilde kitap olduğunu görebilirsiniz. Türkçe kısmı maalesef çok zayıf. Sadece 5 tane kitap var. Bunlar da zaten çok dilli şiir kitapları. Ama diğer dillerde, özellikle İngilizce'de on binlerce sesli kitabı siteye üye bile olmadan indirip dinleyebiliyorsunuz. İnsanın aklına ister istemez acaba Türkçe, bu kitapların Türkçelerinin de seslendirilip bu siteye yüklenmesi mümkün değil mi sorusu geliyor. Fakat unutmayın, kitabın orijinal dilinin public domain, yani kamu malı haline gelmesi otomatik olarak tercümelerini de bu hale getirmiyor. Tercümelerinin yayın evi ya da tercümanından dolayı telif hakkı devam edebiliyor. Dolayısıyla gelişi güzel önünüze gelen her kitabı bu şekilde seslendirip yükleyemiyorsunuz. Türkiye'de de gönüllüler tarafından okunan sesli kitap servisleri var. Mesela Milli Kütüphane'nin konuşan kitaplığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sesli kütüphanesi, Boğaziçi Üniversitesi'nin GETEM gibi arşivleri var. Ancak bu sitelerdeki kitaplardan sadece görme engelli vatandaşlarımız faydalanabiliyor. Yasal olarak ulaşabileceğiniz en geniş kaynaklar İngilizce. Üniversite yıllarımda bu Gutenberg projesiyle on binlerce kitabı size ücretsiz olarak veren yerlerle karşılaştıkça artık tek çarenin İngilizce öğrenmek olduğuna karar vermiştim. Çünkü önünüze sınırsız kaynakları açıyor ve gerçekten vizyonunuzu çok genişletebiliyorsunuz. Eğer İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız bu web sitelerini okumanızı ve dinlemenizi geliştirme amacıyla da kullanabilirsiniz. Güzel pratik yapma yerleri. İngilizce konuşmanızı geliştirmek için de daha önce de sizlere tavsiye ettiğim Cambly'i kullanabilirsiniz. Cambly'i de deneseydiniz seveceğiniz bir web sitesi kategorisine koymak istiyorum. Çünkü size dakikalar içinde beklenmedik derecede öğretici bir deneyim yaşatıyor. Cambly, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle online ve görüntülü olarak birebir İngilizce dersi yapabileceğiniz bir eğitim kaynağı. Amaçları da sizi dünyanın dört bir yanındaki kaliteli eğitmenlerle bir araya getirmek ve İngilizcenizi geliştirmenizi, bildiklerinizi pratiğe dökmenize imkan tanımak. Cambly'de eğitim alan kişilerin ortak hedefi ise bilgiye daha kolay erişebilmek ve kendilerini geliştirebilmek. Şu anda Black Friday'e özel yılın en büyük indirim olanağını sunuyorlar. Kaçırmayın derim. Eğer siz de İngilizceyi istediğiniz yerde, istediğiniz gün ve saatte pratik yapmak isterseniz bu %60'lık indirimden yararlanmak için açıklama kısmına koyduğum linki ve özel kodu kullanabilirsiniz. İngilizce pratik yapabileceğiniz, özellikle kelime dağarcığınızı genişletebileceğiniz ve bunu yaparken hayır işleyebileceğiniz, iyilik yapabileceğiniz bir web sitesi geliyor şimdi de. freelice.com. Ücretsiz pirinç demek. Bu site size İngilizce bir kelime sorup 4 seçenek sunuyor. Eğer doğru cevabı verirseniz 10 pirinç tanesi ihtiyacı olanlara gönderiliyor. Mesela last means ne demek? Final. Eş anlamlı. Doğru. 10 pirinç doldu. Devam edelim. Luck means şans demek. Hangisine gelir? Good fortune. Evet. Tıklayalım. Bir doğru cevap daha. Kasemiz doluyor pirinç taneleriyle. Cheery means yanlış. Breezy değil, light-hearted olmalıymış. Yeni bir kelime daha öğrenmiş olduk. Gift means hediye demek. Present. Say means speak. Follow means come after, değil mi? Hemen işaretleyelim. Şimdiden kasemize 50 pirinç tanesi doldu. Bugüne kadar 202 milyar pirinç bu şekilde ihtiyacı olan, açlık çeken, başta çocuklar olmak üzere insanlara ulaştırılmış. Bu organizasyon Birleşmiş Milletler'in Dünya Yiyecek Programı tarafından organize ediliyor. Kar amacı gütmeden 80 ülkede faaliyet gösteren bir kuruluş bu. İnternetten bir şeyler okurken haber, makale, böyle dikkatinizi dağıtan öyle siteler var ki artık, yani her yerden bir şeyler çakıyor. Gel beni de oku, beni de oku diyor. Asıl içeriği kaçırıyorsunuz bu sırada. Eğer siz de bundan muzdaripseniz benim gibi, sizlere Outline diye bir web sitesi öneririm. Bu siteye hemen örneğinden gidelim isterseniz.
okumak istediğiniz makalenin linkini yapıştırdığınız zaman o size outline'ını çıkartıyor. Yani sadece okumanız gereken kısmını. İşin güzel tarafı sayfaya notlar da düşebiliyorsunuz ya da o sayfaya başkaları not düştüyse eğer onları okuyabiliyorsunuz. Fascinating normalde yanlış yazılmış, doğrusu bu. Fakat diyor ki bu tipografik hata ironik etkiyi arttırma adına yapılmış. 2 maddeyi birbirine nasıl yapıştıracağınızı anlatan bir web sitesi var sırada. This to that. Mesela seramik cama nasıl yapıştırılır? Bakalım, seramik cam. Hadi yapıştır diyoruz ve size burada tavsiyelerde bulunuyor. Diyor ki şöyle bir madde kullanabilirsiniz. Hatta bu maddelerin ne kadar toksik olduğunu da size söylüyor. Eğer bulunduğunuz bölgede bu madde yoksa, bu yapıştırıcı yoksa bir de şunu deneyin diyor bu sefer. Başka bir şey öneriyor. Nerelerde bulabileceğinizi de size gösteriyor. Google Translate gibi bir araç yardımıyla bunları Türkçe'ye çevirerek kullanabilirsiniz. Ben bu sitenin yazım dilini de çok beğeniyorum. Mesela yapıştırmanın felsefesinden söz ediyor. Yapıştırıcının da bir felsefesi vardır. Tıpkı gerçek ilişkilerdeki gibi birbirine bağlanacak iki nesnenin uyumlu olması gerekir. Çok haklı. Daha önce uzayla ilgili videolarımdan birinde de bahsettiğim bir web sitesi size sadece şu bilgiyi veriyor. How many people are in space right now? Şu anda uzayda kaç kişi var? Şu anda 6 kişi varmış. Bu hem sayı olarak bu cevabı alabiliyorsunuz hem de bu kişilerin isimlerini, görevlerini, kaç gündür uzayda olduklarını görebiliyorsunuz. Christina Koch, ben sosyal medyadan da takip ediyorum. Çok da iyi bir fotoğrafçı aynı zamanda. Hemen bize Wikipedia'dan bilgilerini de gösteriyor. Eğer uzay fotoğraflarıyla ilgiliyseniz Christina Koch'u takip etmenizi de tavsiye ederim ayrıca. Şimdi de internet güvenliği ile ilgili bir web sitesini önereceğim. Have I been pwned? Yani hiç hacklendim mi acaba diye merak ediyorsanız bu siteye bakabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz interneti kullanırken pek çok web sitesinde, serviste, uygulamada sizden e-mail ile kayıt olmanızı istiyor. Fakat daha sonra bu servisler, o devasa database'ler, veri tabanlar hackleniyor ve sizin e-mail adresiniz de korsanların eline geçiyor. Eğer daha önce kullandığınız e-posta adreslerinin hacklenip hacklenmediğini ya da hacklenen listeler içerisinde yer alıp almadığını merak ediyorsanız bu web sitesine bakabilirsiniz. Burada bakın hem en büyük hacklemelerin bir listesi var. Mesela 772 milyonluk bir database hacklenmiş, bir numarada bu yer alıyor. Burada da son hacklemelerin bir listesi görülüyor. Sephora'da kayıtlı 780 bin kişinin hesabı geçenlerde hacklenmiş. Eğer sık sık üyelik işlemleri yapıyorsanız sürekli kullandığınız kalıcı e-posta adresinizi vermek yerine geçici bir adres oluşturabilmeniz de mümkün. Bu tür adresleri oluşturabileceğiniz bence en güzel web sitesi tempmail.org. Daha siteye girer girmez size rastgele ve daha önce kullanılmamış bir e-posta adresi veriyor. Bunu kullanarak üye olduğunuz sistem bir aktivasyon mesajı gönderirse o mesajları da hemen altındaki bu gelen kutusunda, inbox'ta size gösteriyor. Dolayısıyla bir kereliğine ya da az kullanacağınız bir web sitesine üye olmak gerekirse böyle bir yeri kullanmak ideal. Ama unutmayın, bu tarayıcıdaki sekmeyi kapatırsanız elektronik posta adresiniz de gelen kutunuzda ortadan kalkıyor. Yani sürekli kullanacağınız yerlerde gerçek bir e-posta adresi vermekte fayda var. Bana oluşturduğu bu e-posta adresini hafızaya kopyaladım ve bunu kullanabileceğim bir başka web sitesini şimdi size tavsiye edeceğim. Coğrafya oyunu demiştim ya başta, oraya gideceğiz. geoguessr.com, yani coğrafya tahmin edicisi gibi bir anlamı var. Şimdi buraya üye olalım. E-posta adresimizi hafızaya almıştık. Buraya yapıştıralım ve sign up diyelim. Yaşasın, account'unuz yaratıldı ve bir konfirmasyon e-posta adresi buraya gönderildi. Bakın diğer tabimde açık ve gerçekten de aktivasyon mesajı buraya gelmiş. Mesajımızı şuraya tıklayarak tamamlayalım ve bir password oluşturalım. Bu bir coğrafya oyunu. Üye olmadan da oynanabiliyorsunuz ama harita sayısı o zaman çok daha kısıtlı oluyor. Burada sistem sizi dünyanın herhangi bir köşesine bırakıyor. Siz de nerede olduğunuzu tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Ne kadar isabetli tahminler yaparsanız o kadar çok puan kazanıyorsunuz. Ben bir keresinde İtalya'daki bir yeri 663 metre yakınlıkta tahmin ederek epeyce bir puan kazandım.
Size tavsiyem geldiğiniz noktayı anlayabilmek için birazcık dolaşıp ipucu toplamaya çalışın. Mesela iklimine, bitki örtüsüne bakın. Hatta sokaktaki arabaların modelleri bile sağlıklı tahmin yapmanızı kolaylaştırabilir. Tabii bazı ülkelerde bu çok zor. Mesela ben dolaşırken hem apartmanların mimarisine bakarak hem de gördüğüm bir kilisenin üzerinde ki Kiril alfabesinden yola çıkarak herhalde Rusya'da bir yerdir dedim ve Moskova'yı işaretledim ama ülke o kadar büyük ki gerçekte Vladivostok'muş, ta öbür ucunda biliyorsunuz. Binlerce kilometre uzakta olduğu için çok düşük bir puan aldım o sorudan. Şu dünya haritasında bir oynayalım. Evet, bakın bitki örtüsüne bakarak tahminde bulunabileceğimiz bir yer geldi. Burası Amerika'ya benziyor. Şimdi bu şekilde dolaşarak ipucu toplayabilirsiniz veya tamamen kafadan atabilirsiniz. Mesela Kuzey Amerika'yı atıyorum ben. Tahmin et diyorum. Guess. Fena değil. 911 kilometre ile yaklaştım. Ben Indianapolis'i seçmişim ama Alabama yakınlarında bir yermiş. Fazla vakit kaybetmeden bir sonraki round'a geçelim. Bakalım bu kez dünyanın neresine gönderdi bizi? Eyvah, kapalı bir yerdeyiz. Yani bu mutfağa bakarak dünyanın neresinde olduğumu tahmin edebilmem neredeyse imkansız. Hemen kafadan atacağım. Bir dakika bakalım. Dekorasyona göre bir ipucu yakalayabilir miyiz? Veya şu şeye biraz yaklaşalım. Klimaya. Klimanın markasından yola çıkarak bir şey bulabilir miyiz? Hayır, bulamadık. Bunu da tamamen atacağım. Avustralya olsun mesela. Epey uzakta olacak büyük ihtimalle ama evet. Hindistan'da bir yermiş. Mesela dünyanın en küçük 32 ülkesi, ünlü yerler gibi farklı farklı haritalar da var. Bunlardan hoşunuza giden, sevdiğiniz bir harita üzerinde de bir yandan oyun oynayıp bir yandan coğrafya bilginizi geliştirebilirsiniz. Geldik son web sitemize. Rave DJ. Bu sitede DJ'lik yapıyorsunuz. YouTube ya da Spotify'daki müzikleri bir DJ gibi mixleyebiliyorsunuz. Benim en sevdiğim özelliği mashup da yapabilmeniz. Yani sadece klasik DJ'likte olduğu gibi parçaları arka arkaya eklemek değil, üst üste bindirmek de mümkün. Tabii ortaya çıkacak sonucun iyi olabilmesi için parçaların birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Rocky filminin unutulmaz şarkısı Eye of the Tiger'la Snap'ten I've Got the Power parçalarını seçelim. Bakalım ne olacak? Üstelik video kliplerini de bir yandan izleyebiliyorsunuz.